Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevdiğiniz bu sapı yapımını göstereceğim. Tabi bu renk göstermeyeceğim. Hasır rengi üzerine siyah ip detaylı olan modelimi göstereceğim. Çok sevildi, çok soruldu. Dediğim gibi kendim daha önceki videomda da belirttiğim gibi tamamen kendi kendime uydurduğum bir sap oldu bu. Her zamanki gibi spiral döndüğümüz klasik sık iğne sapları aralarında oluşan boşluklara ip geçirerek oluşturduğum bir model. Çok daha güzel bir form kazandırıyor sapa. O yumuşaklığı, esnekliği ortadan kalkıyor. Diri duran hem de aynı zamanda çok şık olan bir sap oluyor. Herkes bunu sarma sap zannediyor ama burada sadece hasır ip sarılan kısım, diğer kısımları tamamen örmedir. İsterseniz bunu direkt spiral olarak örmeye başlayabilir. Bu şekilde de monte edebilirsiniz çantalarınıza. Dilerseniz bu şekilde dikme aparatlı da hazırlayabilirsiniz. O zaman şimdiden söylüyorum, kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Görüntüyü daha net izlemek için mutlaka videonun sağ üst köşesindeki ayarlar butonundan kalite sekmesini açıp daha yüksek kalitede görüntüyü seçmeyi unutmayın. Diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hadi o zaman hemen örmeye başlayalım. Şimdi öncelikle bir sapımı tutturabilmek için şöyle bayağı, ne kadar diyeyim, çantaya tutturmak için yaklaşık 50-60 santimlik ipimi bırakıyorum. Sonrasında başlayalım. Sekiz tane zincir çekeceğim. Ne yapıyorduk? Bakın. İlk sık iğnemiz önemliydi. İlk zincirimiz, pardon. 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi yaptım. Şimdi burada artık ne yapacağım? Bunu spiral hale getireceğim. Spiral hale getirirken ne demiştik? Her zaman şu arkadaki, şu her bir zincir için 3 tane ipimiz vardı. Bunun hep ortasına gireceğiz demiştik. Şimdi bu ortadakinden başlıyorum. Girdim. Hemen sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geliyorum. Şöyle göstereyim. Şu ortalarda kalan, şu zincirin arkasında ortalarda kalan tığım şu an 3,5 numara. O yüzden girmekte zorlanıyorum. Siz de zorlanırsanız şu şekilde ilmeklerinizi iğne ya da küçük ince tığ yardımıyla açabilirsiniz. İlk sıra biraz zahmetli oluyor bu yöntemde, yani arkadan örme yönteminde, ama alt kısmının da gayet düzgün olmasını sağlıyor. Bakın gene geldik, şu orta şurası. Ben hiç böyle uğraşamam diyorsanız normal önden zincirlerin tek lobuna girerek de yapabilirsiniz. Klimanın sesi geliyor mu bilmiyorum. Rahatsız ediyor mu? İnşallah gelmiyordur. Ortam seslerini pek fazla almıyor ama malum sıcaklar çok fazla. Klima olmasa zaten ortacıda herhalde yaşayamazdık diye düşünüyorum. Geldik. Yine açtım ilmeğimi. Yine sık iğnemi yaptım. Geldim. Yine açtım. Şurada arka loba gireceğim. Girdim. Yaptım sık iğnemi. Döndüm. Şurada yine giriyorum. Ve artık sona geldim.
sonuncuya da girdim mi bitiyor. Bu zahmetten kurtulacağım. Artık normal sık iğnelerimin üstüne bata bata devam edeceğim. Şimdi şöyle bir örneğimiz içe döndü. Örneğimizi şöyle bir dışa çevirelim artık. Biraz kıvrıldı. İnanın sık iğne çanta örmek, yani hele bir de bu kadar büyük çantaları örmek gerçekten çok zor. Yani birazcık döndürememenin sebebi şu anda şu parmağımın çok iyi çalışamıyor olması. Öyle söyleyeyim. Çok güzel oluyor. Hani kağıt ipin vazgeçilmezi sık iğne ama gerçekten çok yoruyor diyebiliriz. Şimdi geldik artık sık iğnelerimizin tepesine. Bakın şurada ilk yaptığımız sık iğnenin V'si. Hemen oraya girdim. Sık iğnemi yaptım. Yine bir sonraki V'miz. Bakın sık iğnemizin tepeleri V oluyordu. Yine bir sonraki. Artık bundan sonra istediğim boya gelene kadar, onu söyleyeceğim biraz sonra, böyle döne döne spiral bir şekilde bu yuvarlağımızı öreceğiz. Bunu düz formatta örüp daha sonra iğneyle birleştirme yöntemi de var. Ama sakın onu bu çanta için düşünmeyin. Çünkü burada sapımızın içinden sapımızın üzerinden, etrafından ip saracağız. Yani bir ip sarma işlemimiz var. Onun için bu spiral şekilde dolanan sık iğne örgüsüne ihtiyacımız var. Eğer ters yüz yaparsanız bu olmaz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu sapı ben çantaya direkt bu şekilde birleştireceğim için biraz gevşek oldu, bakın ilmeği. Onu düzelteyim. Direkt yuvarlaktan başladım. Ama başka çantalarda kullanabilmeniz için şöyle göstereyim. Şimdi sapımız şu şekilde olacak. Bu ipin bu şekilde spiral bir yöntemle dönmesi için bu sık iğnenin de bu şekilde spiral olarak gitmesi gerekiyor. Eğer ki böyle bir takma yapacaksanız o zaman ne yapacaksınız? İlk önce ben 8 tane zincir çekmiştim ya. 8 tane zinciri çektikten sonra istediğiniz istediğiniz miktarda, ben burada 6 sıra örmüşüm. Git gel yapıyorsunuz. Daha sonra spirale dönüştürüyorsunuz. Burası da sizin rahat bir şekilde çantanın sapını aslında dikmenizi sağlıyor. Ama ben şimdiki yapacağım çantada direkt şuradan çantaya birleştirme yapacağım. O yüzden ben direkt silindir kısımdan başladım. Dediğim gibi siz isterseniz bu şekilde dikmek istiyorsanız böyle öncesinde düz kısmını da yapabilirsiniz. Çok güzel bir sap. Bunu da galiba ben buldum. Çünkü hani hiçbir yere bakarak yapmadım. Aslında şu sarma saplardan esinlendim. Sarmalarda biliyorsunuz altına full ipin üzerine sarıyorlar. Renkli renkli bu şekilde. Sonrasında istediğiniz rengi de dolandırabiliyorsunuz. Böyle bir çizgi görüntüsü yapmak için. Sonra benim aklıma bu geldi. Zaten sarmal dolaştığı için tam böyle iki sık iğnenin arasından ipinizi gezdirdiğinizde çok şık bir görüntü oluyor. Hem de dediğim gibi sağlam, sarmadan çok daha düzgün duran bir sap elde etmiş oluyorsunuz bu yöntemle. Buraya da not düşelim. Galiba dediğim gibi ben bir yerde, da benden önce yapan varsa bilmiyorum ama ben bir yerden bakmadım. Tamamen kendi bulduğum bir şeydi. Çok güzel oldu. Müşterim de bu sapı bu çantaya uygulamamı istedi. O yüzden sizlerle şu anda görmüş olduğunuz bu sapı yapıyoruz. Onu da baştan söylemiş olayım. Dediğim gibi buradan sonra başka artık hiçbir şey yok. Sadece istediğimiz boya gelene kadar. Şimdi ben bunu boyları çok fazla aslında kişiden kişiye göre değişir. Bu biraz böyle
kolda taşınan bir çanta olacak. Yani omza asılmayacak bu çanta. Kol çantası olduğu için saplar biraz kısa olacak. Ama siz bunu kol çantası yapmak isterseniz çok daha uzatıp istediğiniz boyda da kullanabilirsiniz. Daha fazla göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ben hemen daha önce burada örülmüşü var derler ya. Bakalım kaç santim örmem gerekiyor. Evet, bir 40 santim olacak sapımız. Bakın daha henüz dolandırmadım. Sadece hazırladım. Bu da gelecek yanına. Daha sonra ipi nasıl saracağız onu göstereceğim. Orada tekrardan buluşalım. Çantamı da ütüleyip geliyorum. Evet, geldik şimdi artık siyah ipimizi sarmaya. Şimdi bakın, en son bittiği yer burasıymış. Şöyle göstereyim. Ben buradan dolandırmaya başlayacağım için şöyle hemen öncesinden, bakın şu son, şuradaki önceki sık iğnenin içinden giriyorum. Şimdi burada yaklaşık şöyle bir 3 metre kadar ipimi çıkarttım. Çünkü etrafında dolarak gideceğiz. Fazlası olsun, eksiği olmasın. Şöyle göstereyim. Bunu sonra buraya şöyle birleştireceğim. Bunun üstünden. Şöyle bakın, iki sık iğnenin arasında bir boşluk var ya. O boşluğu sarmaya başlıyoruz. Zaten örgü spiral şeklinde döndüğü için bu boşluk da spiral şeklinde dönüyor. Elimle sıkıştırarak, gevşetmeden şöyle ipimi sarıyorum. Görüyorsunuz değil mi ne kadar kolay? Zaten boşluk, o sık iğnelerin arasındaki o çukurluk tam böyle benim ipimi saracağım şekilde spiral şeklinde de döndüğü için böyle arasında dolandıra dolandıra gidiyorum. Mesela burası çok daha yumuşak, çok daha böyle içine çöküyor, ama bakın burası sapasağlam hale geldi. Tam bir silindir şeklinde ve ezilmiyor. Bu ip sardığımızda böyle bir artısı da var. İsterseniz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ya da ben hasır rengi bozulsun istemiyorum dersiniz. Ama şu sert formu kazanmasını istiyorsanız, düzgün formu kazanmasını istiyorsanız yine kendi renginden de ipi bu şekilde aralarından dolandırabilirsiniz. Şimdi ben sapın sonuna kadar geliyorum. Sonunu nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Evet, geldim sonuna kadar. Son spiralimi de döndürdüm. Bakın burada artık bitti. İpimin ucuna iğne takılıydı. Şöyle bitiriyorum. Görüyor musunuz? Harika bir sap oluyor bu şekilde. Sımsıkı. Çok değişik bir form kazandırıyor bu ip sarma yöntemi. Sanki sapınızın içinden bir kordon geçirmişsiniz. Yani herhangi bir sert bir cisim dolaştırmışsınız gibi bir hal alıyor. Şöyle göstereyim. Başladık, bitirdik. Bunu dediğim gibi bu yöntemi kullanarak isterseniz bu şekilde el çantası, isterseniz kol çantası uzun saplarda hazırlayabilirsiniz.